Tarihte gerçekten Kleopatra'nın bacısı var. Tabii ki de. Kleopatra'nın bacısı. Ne yapmış arkadaş, yani bu Kleopatra'da bir bacı varmış ki. Burası Herkül Kapısı. Önemi nedir peki? Şehrin asil nüfusu 200 bin. 50 bin kişi de Köle. köle var. Birçok buradaki heykelleri kırıyorlar, parçalıyorlar. Sütunlarda bu şehrin kurucu tanrıçası Artemis'i görmemiz mümkün. Motorcunun güncesinden herkese merhaba. Bugünkü rotamız Efes Antik Kenti. Efes Antik Kenti nerede? İzmir Selçuk ilçesinde. İzmir ile Selçuk ilçesine geldiğinizde Efes Antik Kenti'ne uğramadan geçmeyin desek herhalde ayıp etmiş oluruz. Gerek İzmir'e gerek Selçuk'a baktığımızda buranın Efes ile ön plana çıktığını görüyoruz. Sözü ben fazla uzatmayacağım. Efes ve Efes'le alakalı bilgileri değerli dostum Ömer Faruk'tan alacağız. Efes'in önemi, özelliği nedir? Bir liman kenti olması. 12 kolonistten oluşan İyonyalılar, bunlar da büyük tufan dediğimiz olaylardan sonra denizin yükselme problemi var. Bununla ilişkili olan, yani denize çıkmaya korkmayan bu İyonyalılar ülkemiz Anadolu'ya Asya Minör diye tabir ettikleri, Asya Minor. evet, Asya Minör diye tabir ettikleri Anadolu'ya geliyor. Buraya gelip Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında yeni yerler aramaya başlıyorlar. Evet. Çünkü oralar artık su altında kaldı. Devamında şuraya geleceğiz. Bugünkü günümüz önemli kıyı bölgelerindeki şehirlerimizin çoğunun ismini veren aslında bu insanlar. Anadolu o zamanlarda Bronz Çağı medeniyetinden düşen Arzava Krallığı'nın kalıntıları üzerinde kurulmuş bir şehir aslında. Özeti bu. Bir liman kenti olduğunu söyledik. Şu aşağı tarafımız liman. Liman, insanlar buraya gelip alışverişlerini yapıp, ticaretlerini yapıp daha sonrasından zenginleşen bir şehir yapısından bahsediyoruz. Asıl zenginliği Artemis Tapınağı'ndan geliyor. Tapınak bir hac rotası, hac yolu. Panayır Dağı'ndan hac rotasını kullanan Efesliler, İyonyalılar, Yunanlılar Artemis'e giderek tavaf işlemlerini bitiriyorlardı. Hac ibadetlerini Hac gerçekleştiriyorlardı. Bu tabii ki de Hristiyanlık, erken Hristiyanlık dönemi gelmeden önce oluyor. Burası Herkül Kapısı. Herkül Kapısı şöyle bir pagan Yunanist sektöründen İbrahim'i din sektörüne geçerken insanlar bir şekilde çok katı kurallarla geçiriyorlar bunlar Hristiyanlığa. Yalnız insanların içerisinden pagan inanışını bir türlü sökemiyorlar. Bu yüzden bu Herkül Kapısı da bu mitolojilere örnektir. Bu yol Kuretler Caddesi diye geçer. Kuretler Caddesi Efes halkı için çok önemli bir yere sahip. Neden? Burada insanlar sağlı sollu evler var, yamaç evler var burada. Burada gömülmek, burada yaşamak Efesler için bir imtiyaz meselesi haline geliyor. Diyor ki, kardeşim ben zenginim ve ben bu şehir için bir şeyler yapıyorum. Yapıyorsam buradan evimi almak zorundayım. Ev istiyorum. Bu caddeden ev almak öyle her baba yiğidin harcı da değil. Yani Bir tanrısal bir mahiyete girmen lazım. Veya ki buraya önemli yapılar yaptırmamız lazım. Sensus Kütüphanesi'ni ele alalım. Bu Sensus Kütüphanesi'nin asıl yaptırılma amacı Sensus'un öldükten sonra oğlu kütüphane yaptırma görevi üstleniyor. Sırf bu caddeden ev alabilmek için. Bu caddeye ev yaptırabilmek için. İşçileri topla, temelleri ha buraya gazdır. Palmiyelerin yanına heykellerle dolu bir yol yapacak. Adına da heykellerle dolu yol deruk. Bahçeleri daha buraya. Düşünsene Marmara Birlik ağaçları, çiçekler, luferler. Evet, ha buraya da saray. Kocaman görkemli bir saray. Bahçesinde dansözler, asena masena. Ha buraya da küçük bir osuruk ağacı. Yani benim anladığım şey şu. Gerek Efes'e gömülebilmek, gerekse bu Kuretler Caddesi dediğimiz yol üzerinden ev sahibi olabilmek için Evet. buraya şehre faydası dokunan bir şey yaptırmak zorundayız yani. Tabii. Çeşme oluyor bunlar. Çeşme yaptırabiliyoruz. Ondan sonra mezar yerlerini, tadilatını, yıkılmış yerlerin tamiratını yaptırabiliyoruz. Yol yaptırabiliyoruz. Evet. Kapılarını yaptırabiliyoruz. Özellikle burası çok sıcak bir bölge ve depreme çok yatkın, fay hattının geçtiği bir bölge.
Ondan dolayı sürekli depremler oluyor. Sürekli seller geliyor. Yağış Hı da hı. alan bir bölge burası. Buralar yani sürekli bir tahribat altında. Evet. Bu doğa olayları yüzünden sürekli bir tahribat altında. Şehirde bunu yapacak 50.000 tane kölemiz var. Doğu Roma İmparatorluğu geldiği dönemden bahsediyorum. 50.000 köle az değil. 50.000 köle var. O dönemde zaten 200.000 kişiye falan çıkıyor. Köle sayısı. Hayır. Yaşayan Şehrin nüfusu. şehrin asil nüfusu 200.000. 200.000. 200.000 kişiden 50.000 50.000 kişide Köle. köle var. Tahminlere göre. Yani 1/4 kadar köle var. Tabii. Yani 250.000 kişi yaşıyor Evet. burada. Bu devasa bir rakam gerçekten. Tabii ki de. Köleler bir şekilde burada bu yapıların mahiyetini üstlenmişler. Demişler ki yapacağız. Efes halkı biraz tembel bir halk aslında. Zenginlikten de kaynaklı. Zenginlikten de kaynaklanıyor. Çok zengin. Çok zenginler. Evet. Çok kalabalıklar. Girdikleri savaştan mağlup çıkma olanağı yok aslında. Evet. Ama Efeslerin şöyle bir sıkıntısı var. Biraz önceki söylediğim gibi tembel bir ırk. Tembel Evet. bir halk. Yani işlerini kölelere yaptırıyor. Gotlar bu şehri istila etmeye başlıyor. Bakın bu da çok bu durum. Hı hı. Gotlar şehri istila ettiklerinde herhangi bir askeri birlikleri yok. Böylesine zengin bir Evet. yer. Liman kenti de aynı zamanda. Evet. Ancak böyle bir yerde Gotlar geliyor, bu kadar rahat saldırabiliyor. Burada hiç mi askeri bir birlik yok? Askeri birlik var ama az sayıda. Evet. Çünkü gemilerle gelen Gotlar kalabalık Hı hı. bir şekilde geliyor. Hatta biz bunları Herkül kapısının önünde söylemek daha iyi oldu. Yani bir savaş stratejileri, bir savaş olanakları var ama yetmiyor maalesef. Gotlar buraya saldırıyor, şehri tarumar ediyor. Maalesef ki şehir düşüyor. Birçok buradaki heykelleri kırıyorlar, parçalıyorlar. Celsius Kütüphanesi 14.000 adet kitap kül oluyor bitiyor. Kuretler Caddesi'ndeyiz. Yol boyu gittiğinizde, yürüdüğünüzde bu tarz anıtlar, yazıtlar görebiliyorsunuz. Üzerinde Bu- heykeller vardı bunların zamanında. Hepsi götürüldü. Bunlar genellikle o şehre bir faydası dokunan insanların isimlerinin yazıldığı anıtlar oluyor. Tanrılar. Bazen atletizm gösterilerinde Tabii. kim başarı sağladıysa onların ismi yazılıyor. Mesela hiç sırtı yere gelmeyen işte falanca gibi isimler yazılıyor. Tabii. Bir de bildiğim kadarıyla siz öyle hamamı, imaretleri kafanıza göre yapamazsınız. İmparatordan izin almak zorundasınız. Yani bir imparator adına bir şey yapıyorsanız, mesela hamam, latrina yapıyorsanız Kent adına bir şey yapıyorsan imparatordan izin almak zorundasınız. Buna da neokorluk denir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Efes tarihte 4 defa neokorluk unvanını almış bir şehir. evet. Şimdi bu dediğimiz gibi bu yazıtları da hep bu yol üzerinde, Kuretler Caddesi üzerinde görüyorsunuz. Ömer kardeşim burada ne yazıyor? Şimdi söylüyorum o zaman. Yani Söyle kardeşim. bir küfür var orada. İşin içerisinde bir aşk var. Aşk var. Evet, o halde takipçilerimiz de merakla bekliyor. Evet. Geçti bu dünyanın acısı. Allah'ım. Geçti bu dünyanın acısı. He. Kleopatra'nın vardı bir bacısı. Evet. Eğer tadına varamazsam Kovalasın seni Roma'nın hacısı. Tamam mı? Ya şimdi takipçilere bunu mu anlatacağız kardeşim yani? Şimdi işin aslı öyle midir? Tabii ki de değildir. Bu da Ha, bir de farklı. işin aslı var. Şimdi Evet. Kleopatra'nın bacısı gerçekten burada yaşıyordu. Yani tarihte gerçekten Kleopatra'nın bacısı var. Tabii ki de. Tabii ki de. Bununla ilgili burada yaşadığı rivayet ediliyor. Yaşamış, belli bir dönem yaşamış. Hatta onun çok ilginç bir hikayesi var. Anlatayım size. Motorcunun güncesinde hani meşhur video vardı ya. İşte onun gerçeğinin peşindeyiz. Evet. Bir elden Kleopatra'nın bacısı ne yapmış arkadaş? Yani bu Kleopatra'da bir bacı varmış ki. Şimdi, Evet, sendeyiz kardeşim. şimdi şunu anlatmak gerekirse Kleopatra'nın bacısı ismi Arsinoe. Bu Arsinoe kimdir? Burada yaşamıştır. Evi buradadır. Yamaç evlerdedir. Mozaik desenler falan. Burası çok güzel bir yer. İçerisi de çok güzel. Arsinoe Kleopatra ile girdiği siyasi taht mücadelesinden maalesef Arsinoe mağlup oluyor.
ve sürgün ediliyor. Sürgün edilirken Artemis'e gitmek istediğini söylüyor. Çünkü Artemis kimdir? Bir doğa ana, bir magna mater, bir koruyucu tanrı. Ondan sonra nasıl söyleyebiliriz? Daha hani çağ açıp çağ kapatabilen bir, yani o kadar nitelendirebiliriz. Ama şöyle bir durumu var. Herkes Arsinoe gibi temiz kalpli değil. Evet. Veya herkes Arsinoe gibi bir kadın figürüyle başına bir sürü bela açmış bir kadın figürüyle karşımıza gelmiyor. Artemis tanrısı Efesliler için gerçekten koruyucu bir anne görevi görürken Efes dışından gelen halklar için de bir koruyucu anne görevi görüyor. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Bir adalet sistemi inancı vardır. Evet. İstersen dünyanın en çirkin insanı ol, en çirkin kötülüklerini yapmış bir insan ol. Efes'te bu haklarınız, Artemis'e sığınma hakkınızı söylediğiniz anda ortadan kalkacaktır ve Artemis'e gelip burada tapınağa gelip buradaki ibadetlerinizle kendinizi göstereceksiniz. Burası da Arsinoe'nın yaşadığı yer olarak tabir ediliyor. Her ne kadar insan bir taht mücadelesine girişiyorsa az çok tarih bilen kişiler bunu bilirler. Evet. Bu tarz siyasi işlere bulaşan kişilerin peşi bırakılmaz. Tabii. Peki ilerleyen süreçte Arsinoe için herhangi bir gelişme yaşanmış mı? Tabii ki de. Arsinoe buraya gelip yaklaşık 3-4 yıl kaldığı rivayet ediliyor. Artemis tapınağında bir ibadetlerini yaparak, oranın işlerini yaparak kalıyor. Yani Evet. bir suçlu gözüyle görüyor. Sürgün ediliyorlar buraya. O da hakkını bu Artemis için kullanıyor. Artemis tapınağı için kullanılıyor. Arkamızda bulunan yapı Hadrian Kapısı. Bu kapı. Evet. Hadrian Tapınağı olarak bilinir. Önemi nedir peki? Arsinoe burada öldürülüyor. Hadrian kapısında Arsinoe'nın Kafası kesilerek öldürülüyor. Marcus Antonius ismindeki zat-ı muhterem Arsinoe'ya oyun oynuyorlar ve kafası kesilerek öldürülüyor. Ben bundan sonra hani hep dalga geçiliyor ya bu yazılar okunurken işte geçti bu dünyanın acısı. Evet. Kleopatra'nın Vardı vardı diyor, bir bacısı. bacısı ifadesini artık hatırladığımda. Aslında hüzünlü bir hikaye. Evet, hüzünlü bir hikaye. Evet. Bunu gördüğümde artık pek gülemeyeceğim. Tabii. Çünkü işin arkasından gerçekten çok farklı bir hikaye çıktı. Ta ki Kleopatra'ya uzanan bir hikaye çıktı. Evet. Hemen şuracıkta. Mısır'da yeri göğü inleten Kleopatra kardeşinin kafasını burada Marcus Antonius olarak da dediğimiz kişinin kışkırtmasıyla burada kafasını kesiyor. Yalnız size göstermek istediğim benim bir şey daha var burada. Evet. Bakın Hadrian falan var buralar çok güzel. Şuradaki frize bir baksana. Çok süslü ve çok saltanatlı bir yapı. Aslında Tamam. biz Hadrian'ı Büyük 5 imparatordan üçüncüsü olarak biliyoruz. Gezmediği yer bırakmamış. Yani Evet. herhangi bugün Antalya'ya da gitseniz Üç Kapılar dediğimiz Hadrian kapısını görürüz. Zaten üçleme inancını biz sürekli Evet. görüyoruz. 1, Bu 2, 3. evet üçleme kapı inancı, üçleme giriş bu Roma dönemlerinde oldukça Roma dönemlerinde bizim karşımıza çıkıyor. Hristiyanlık döneminde bizim karşımıza çıkıyor bunlar. Tesis Şimdi inancıyla alakalı. Baba, tabii o ki kutsal ruh. tabii ki de ama tamamıyla buna atfettirmemek de lazım. Kesinlikle. Yani bir pagan inanışı içerisindeyken de insanlar bir üçleme inancı, bir 7 sembolizmini sürekli karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi benim sana göstermek istediğim şey şu abi. Evet. Tamam Hadrian falan çok güzel. Şuradaki filizlere bir bakmanızı istiyorum. Karşısından devam ediyor. Ben daha ayrıntılı görsellerini şu an ekrana koyuyorum. Evet. Sizler de ekranda daha net bir şekilde göreceksiniz. Kodros'un oğlu Androklos dediğimiz bir adam vardı. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. İlk videomuza başladığımız zaman Evet. bunlardan bahsetmiştik. Bu adam kimdi abi? Bu adam senin Delfili kahinlere sorduğu zaman senin kaderin bir balığın ve bir domuzun ellerindedir
dedikleri Androklos var ya, Evet. oranın doğuş hikayesi işte o. Evet. Onu anlatan Friz oranın doğuş hikayesini anlatır. Domuz balığı alıp kaçırıyor. Evet. Bir de o balığı domuzu öldürdüğü yerde bir şehir kuruyordu. Evet. İşte o şehir Burası. Evet, burası. Ama bu bir mitolojik kuruntudur. Hani Efes sokaklarının böyle efsanevi özellikleri çok var. Yani efsanelere dayanan bir şehir aslında. Güzel bir şehir. Efsanelere dayanıyor. Ama çok abartılıyor. Efes deyince zaten daha önce söylemiştim. Evet. Burası eşittir koruyucu tanrıça. Evet. Neydi? Bir Magna Mater, bir büyük anne gibi bizi korur aslında. Yani Artemis. Artemis. Zaten şehrin sokaklarında dolaştığımızda sütunlarda bu şehrin kurucu tanrıçası Artemis'i görmemiz mümkün. Sürekli görürüz. Artemis burada bizim karşımıza çıkıyor. Efes'in kuruluş hikayelerini, Kuretler Caddesi'ni, taşıdığı anlam ve Kleopatra'nın bu topraktaki izlerini keşfettik. Şimdi ise sırada Efes'in saklı kalmış hikayeleri var. Part 2'de görüşmek dileğiyle.